Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alışılmışın dışında birçoğunuzun çok sevdiği, birçoğunuzun ise hiç haberi bile olmadığı farklı ama lezzetli güzel bir reçel tarifi hazırlayacağız. Hemen işimize başladım bile. Gördüğünüz gibi nasıl bir karpuz seçtiysem bıçağı dokundurmadan daha patladı ve devamında da açıkçası kesmekte bayağı bir zorlandım. Çünkü her tarafı patlıyordu. O kadar fazla olgunlaşmış ve güzel bir karpuzdu ki ama yine de tam istediğim karpuz değildi. Çünkü kabukları bayağı bir inceydi. Ben yine de reçelimi hazırladım ama elinizde varsa veya yerken dikkat edin. Kabukları kalın karpuza rastlarsanız mutlaka onunla yapmanızı bu tarifi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha güzel olacaktır. Hemen hızlıca önce bu şekilde dilimledim ve kırmızı olan kısımlarını çıkartıyorum. Bu kısımlarla bizim hiçbir işimiz yok. Yani onları kullanmıyoruz. İster meyve suyu yapın, ister yiyerek tüketin, tamamen size kalmış. Onları bir kenara aldım. Kırmızı kısımlarını da özellikle çok ince olacak şekilde beyaz kalan yere kadar güzelce kestim. Ardından patates soyacağı yardımıyla yeşil kısımlarını ince bir şekilde soyup çıkartıyorum. Ortalama 6-7 kilogramlık bir karpuzun yarısını kullandım. 1 kilogram kadar yani toplamda 1 kilogram kadar karpuz kabuğu kullanmış oldum. Önce kabukları böyle incelttim. Ardından bir zigzag doğrayıcı yardımıyla üçgen şekillerde doğradım. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Lakin ben genelde özellikle bu reçeli yaptığımda üçgen şekillerde doğramayı daha çok seviyorum açıkçası. Tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir leğenin veya tencerenin içerisine alalım. Eğer varsa benimki gibi emaye bir leğen kullanırsanız daha güzel olur. Hemen peşinden üzerine çıkıncaya kadar üzerine su ilavesi yapalım ve ocağın üzerine alıp kaynamaya başlamasını bekleyelim. Bu şekilde kaynamaya başladığında tekrardan suyun içerisine alıyoruz ve geriye kalan suyun tamamını boşaltıp leğene farklı bir yani taze bir su ilavesi yapıyoruz. Bu arada daha önceki karpuz kabuğu reçeli tarifimde bir izleyicim bana bu tarifi özellikle yazmıştı. Yabancı dildeydi. Sanırım Türkmendi, tam olarak bilmiyorum. Ama bana bu şekilde denememi ve bu şekilde yapacağımda çok daha güzel olacağını söyledi. Ben de birebir olmasa bile onun dediğine uyarladım ve gerçekten de çok beğendim. Bu şimdiye kadar yapmış olduğum en iyi karpuz kabuğu reçeliydi diyebilirim. Hiçbir yerde görmedim ve sadece o izleyicimin dediğine göre yaptım. Gerçekten de çok beğendim. Sizler de mutlaka ve mutlaka deneyin derim. Önce ne yaptım? Bir kez kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladığında sudan çıkardım. İkinci kez taze su ekledim. Yine kabukları içerisine ilave ettim. Tekrar kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladı mı, yani bir 8-9 saniye kadar kaynadı mı yeterli. Tekrar sudan çıkardım ve bu işlemi toplamda 3 kez yaptım. O bana yorumunda 9 kez yapmamı söylemişti. Lakin baktım ki karpuz kabukları çok fazla ince ve daha fazla pişecek. Yani çok fazla ezilmesini istemediğim için de ben sadece 3 kez yaptım. Her seferinde taze suyla kaynamaya bıraktım. Sonra suyunu süzdüm. Hemen peşinden ise şerbetini hazırladım. Şerbet için 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağı, yani toplamda 400 mililitre kadar suyu leğenin içerisine aldım. Üzerine 4 bardak, yani yine 200 mililitrelik bardak ile şeker ekledim. Kaynamaya başlamasını bekledim. Kaynamaya başladığında üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sıktım ve küçük küçük doğradığım limon kabuklarını ekledim. Bu arada daha sonrasında yorumlarda çok fazla sorular geliyor bu şekilde. Önceden cevaplamak istiyorum. Mutlaka taze sıkılmış limon suyu olması lazım ve limon kabuğu da eklemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bu tarife çok yakışıyor. Bu arada limon suyu şerbetimizin veya reçelimizin şekerlenmesini önlüyor. O yüzden çok önemlidir.
Ortalama 3-4 dakika kadar şerbeti güzelce kaynattım. Ardından hemen meyveleri içerisine ilave ettim. Ocağı orta ayara getirdim ve orta ateşte bu şekilde kaynamaya başladı. Kaynamaya devam ettikçe aynı videoda gördüğünüz şekilde rengi de değişmeye başlayacaktır. Tamamen o yeşilimsi rengi gidip sararmaya başlıyor. Gerçekten rengi ve kıvamı çok güzel olmaya başladı. Ortalama 1 saatin sonunda bu şekilde bir kıvam, videoda gördüğünüz şekli ve kıvamı almaya başladı. Bu sizin kullandığınız tencerenin, leğenin kalınlığına göre, ocağınızın nasıl yandığına göre değişebilir. Yani tam bir süre veremeyeceğim ama kıvamı çok önemli. Eğer bu kıvamı tutmadı ama 1 saat oldu, 10 dakika 5 dakika daha fazla kaynatabilirsiniz. Bu şekilde aynı videodaki gibi jelibonumsu bir kıvam alması lazım. Görüntüsü de aynı o şekilde parlak jelibon görüntüsünü alıyor gerçekten. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kıvamını önce kontrol ettim. Kaşığı dik bir şekilde tuttum. Baktım damlalar çok yavaş akıyor. Su gibi akmıyor. Demek ki artık reçelim olmuş demektir. Hemen kaynar haliyle uygun bir servis tabağının içerisine aldım. Sizlere göstermek amacıyla. Geriye kalanını ise kavanoza doldurup kış için bıraktım. Kavanozun içerisine doldurmadan önce mutlaka kavanozunuzu kaynar suyla güzelce yıkayın. Ardından tertemiz kurulayın. İçerisinde bir damla bile su kalmaması çok önemli ki reçelimizi bozmasın. Kapağımız ise yine steril olması lazım. Sıkıca kapattıktan sonra bu şekilde önce tamamen soğumasını bekleyin. Ardından serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. 2 yıla kadar ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Son aşamada hemen yine tekrardan kıvamını ve görüntüsünü sizlere göstermek istedim. Tam kıvamında, mükemmel görüntüde ve lezzetli oldu. Bu şimdiye kadar yaptıklarımın içerisinde en iyisiydi diyebilirim. Bu tarifi başka hiçbir yerde bulamazsınız diyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra ise yorumlarınızı bekliyorum. Değerli düşünceleriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.